Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta arkadaşımın kullanmaktan sıkıldığı bu ahşap tepsiyi yenileyeceğim. Bunun için önce resmi sökmem gerekiyor. Resmin üzerine boyama yapmak istemedim. Daha sağlam bir tepsi elde etmek için bu resmi sökelim. Parlak bir resim. Önce fön tuttum. Isıyla ayrılır diye düşündüm. Ancak zorlandım. İçerisine su ilave edip biraz beklettim ve resim, yapışkanlı olan resim kendiliğinden kalktı ve çıkarttım. Sonra tepsiyi kuruladım ve kuruttum. Şimdi boyamaya geçiyorum. Ben burada kendinden vernikli boya kullandım. Bu boyayı önce kullanmadan önce çok iyi çalkalamanız gerekiyor. Sonrasında yüzeye tek yöne olacak şekilde fırçayla ilk katın uygulamasını yaptım. Astar görevi yapacak bu ilk kat. O yüzden defalarca fırça darbesi vurmayalım. Sadece yüzeyi tamamen kapatsın yeterli. Üst üste dediğim gibi boyayı sürmeyelim. Birinci kat kuruduktan sonra 4-5 saat bekletmeniz yeterli. Çok çabuk kuruyor kendinden vernikli boya. İkinci katı da fırçayla boyadım. Sonra yine 3-4 saat geçtikten sonra üçüncü katı böyle süngerle pat pat yaparak tamponlayarak boyayı sürdüm. Tamamen fırça darbeleri gitmiş oldu. Ve tepsim gerçekten çok iyi bir şekilde boyandı. Koyu renk üzerine beyaz uygulama yaptığımızda 3 kat gerekiyor. 2 kat tam olarak kapamıyor. Üzerine sulu transfer kağıdıyla bu seçmiş olduğum ve daha sonra kestiğim bu resimleri yapıştıracağım. Kenardaki fazlalıkları keselim, beyaz olan kısımlarını. Resim boyalı olan kısma gelene kadar mümkün olduğunca kesebiliriz. Sonra bunu temiz bir su içerisine, suyumuz soğuk su olsun, bırakalım. Önce kıvrılıyor, daha sonradan açılıyor. Açıldıktan sonra tepsinin üzerine bırakalım ve alttaki kalın parçayı çekelim. Sulu transfer tekniği olduğu için burada yine su yardımıyla düzeltmeleri yapıyoruz hafif hafif. Üzerindeki suyla ya da parmağımıza su alarak motifi, resmin iyice yerleşmesini sağlayalım. Kenarlara ben bu şekilde diğer motifleri yerleştirdim. Farklı yerlere de yerleştirilebilir. Ben bu ortadaki resmin kenarlarında fazla bir boşluk olduğunu düşündüm. Köşelere de bu küçük çiçek resimlerini yapıştırdım. Böylelikle sulu transfer işim bitti. Üst tarafa böyle bir stencil motifim vardı. Büyük bir stencil şablondan kestim ben bunu. Bunu maskeleme bandıyla yapıştırdım. Sonrasında metalik gold boyayla boyadım. Metalik gold boyayı boyarken şablon üzerine fırçanızda çok fazla boya olmasın. Boyanın fazlalığını mutlaka kağıt üzerine alalım. Bu şekilde motifin çıkmasını sağlayalım. Kenardaki kısımların üzerini de gördüğünüz gibi bu halatla kaplamayı düşündüm. Hoşuma gitti. Bir arada baktığımda güzel bir görüntü çıktı ortaya. Bunu da sıcak silikonla yapıştırdım halatları. 4 köşesini ayrı ayrı kestim ve yapıştırdım. Çünkü halatı dolamak için uygun değil. Kenar boyutları bakın dikkat ederseniz kısa kenarı biraz uzun. Bu şekilde kenarlarını jütiple bağladım ve sonrasında halatı tepsinin kenarlarına yapıştırdım. Sıcak silikon halat ve ahşabın birbirine yapışmasını sağlıyor. Bir sorun çıkartmıyor. Halen kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayınız lütfen.
Bu arada yaptığım çalışmalarla ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Beğeni yapmaya da ihmal etmeyin lütfen. Benim hobi marketinden aldığım böyle bir boncuklar vardı. Taş diyeyim, cam taş. Bunları da köşelere yapıştırarak halatların birleşim yerlerine bu şekilde bir ayrıntı yaratmış olduğum güzel bir görüntü oldu bence. Sonrasında boyanın, yani 3 kat boyanın üzerinden mümkün olunca bir gün geçsin, tepsimiz tamamen kurusun. Sonrasında verniklemeye geçelim. Kalın sır vernik kullandım. Çünkü kalın sır vernik günlük kullandığımız malzemelerde, eşyalarda iyi bir etki yaratıyor. Kenardaki halatların üzerine de vernik uyguladım ve çalışmam sonlandı. Vernik uyguladıktan sonra mümkün olduğunca fazla tellemeyelim. 21 gün sonra kemikleşme süresi var boyanın. Bu şekilde çok güzel bir çalışma oldu. Diğer videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın diyorum.